Herkese merhabalar, ben Huri. Huri Metek Mutfak'ta mutfağıma hoş geldiniz. Oklava kullanmadan incecik açılan harika bir börek tarifi hazırlıyorum. Az malzemeli un, su, tuz ve mayayla muhteşem oluyor. Mutlaka deneyin. Tarifimize hemen başlayalım. 2,5 su bardağı ılık su, 1 paket kuru maya, 2 tatlı kaşığı toz şeker karıştıralım. Şöyle 5-10 dakika mayanın kabarması için bekletelim. Evet, bir miktar un ekleyelim. 2 tatlı kaşığı tuz, yarım su bardağı sıvı yağ karıştıralım. Aldığı kadar unu da ekleyerek yumuşak, ele yapışmayan bir hamur hazırlayalım. Toplamda 5 su bardağına yakın un kullandım. Evet, hamuru toparladıktan sonra tezgah üzerine alıyorum ve pürüzsüz olana kadar çok iyi bir şekilde yoğuruyorum. Evet, hamurumu yoğurdum. Hiç bekletmeden 9 eşit bezeye bölüyorum. Bezeleri de pürüzsüz bir hamur olana kadar yoğurarak hazırlıyorum. Evet, bezelerimi hazırladıktan sonra bir tepsiye alıyorum. Üzerini kapatarak şöyle 5 dakika kadar dinlenmeye bırakıyorum. Dinlendirdiğim bezeleri küçük bir merdane yardımıyla pasta tabağı büyüklüğüne gelene kadar açıyorum. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Tüm bezeleri aynı ebatta açıyorum. Evet, açtığımız bezeleri yağlanmış tepsiye dizelim. Bezelerin üzerlerine bolca yağla kapatalım. Toplamda 125 gram tereyağı, 1 su bardağı sıvı yağını eriterek kullandım. Evet, yağlı bir şekilde bekleteceğiz. Üzerini hava almayacak şekilde kapatıyorum. 15-20 dakika bezelerimizi dinlenmeye bırakalım. Dinlendirdiğimiz bezeleri kalan yağı üzerine gezdirerek alıyorum. Evet, bezeleri tezgah üzerine alıyorum. Tezgahı ve bezeyi hafif bir şekilde yağlayarak, sündürerek açıyorum. Evet, gördüğünüz gibi dokunduğum anda hemen bezem açılıyor. Hiç oklava ve merdane kullanmadan incecik hale gelene kadar açmaya devam ediyorum.
Evet, inceltebildiğim kadar incelttim. Tekrardan az bir yağla her tarafını yağlıyorum. Her kısmını hafif bir şekilde katlıyorum. Şöyle lorlu, dereotlu iç harcı hazırladım. Kenar kısmına bolca koyduktan sonra rulo sarıyorum. Dilediğiniz iç malzemeyi kullanabilirsiniz. Sündüre sündüre rulo saralım. Daha sonra videodaki gibi şekil veriyorum ve tepsiye alıyorum. Evet, bezeleri sündürerek açmaya devam ediyorum. Tezgahın üzerinde sündüre sündüre dört bir kenarından açıyorum. Ara ara da yağlayabilirsiniz. İç harcını bolca kullanmanızı tavsiye ederim. Sündürerek rula saralım. Evet, diğer iki bezeyi de aynı şekilde hazırlıyorum. İkinci tepsim için bezemi sündürerek tezgahta açmaya devam ediyorum. Evet, yufkamı incecik hale gelene kadar açtım. Kenar kısmına bolca iç harçtan koyuyorum. Rulo sarıyorum. Evet, gül böreği şeklinde döndürerek tepsinin orta kısmını alıyorum. Diğer 3 bezeyi de açtıktan sonra tepsinin etrafında dolayarak şekil veriyorum. Dilerseniz bu böreği kıymalı, patatesli, ıspanaklı ya da daha farklı malzemelerle de hazırlayabilirsiniz. Evet, tepsinin orta kısmına aldığım gül böreğin etrafına hazırladığım ruloyu sardım. Diğer bezeyi de açarak hazırlıyorum. Gördüğünüz gibi yırtılma da olmuyor. Olursa da hiç önemli değil. Rulo sarıldığı için hiçbir şekilde yırtıklık belli olmuyor. Evet, son bezemi de açtıktan sonra iç harcımı dolduruyorum ve şekil veriyorum. İki tepsi böreği çok kısa sürede hiç bekletmeden, uğraşmadan oklava ile hazırlayabilirsiniz. Üzerine bir adet yumurtayı biraz
Yoğurtla çırparak her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Tepsi mayası yapmadan direkt fırına verelim. 170 dereceli fanlı fırında pişirelim. Tepsileri 10 dakika sonra yer değiştirerek pişirmeye devam edelim. Evet, nar gibi kızaran böreğimi fırından hemen çıkardım. Böyle ilk sıcaklığı geçmesi için bekliyorum. Servis tabaklarına alıyorum. Evet, diğer böreklerimi de alıyorum. Dışı çıtır, içi yumuşacık, tel tel ayrılan el açması böreklerim hazır. Gerçekten çok lezzetli oldu. Pastanelerde satılan böreklerden çok daha lezzetli. Deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.